Bu videoda Kaz Dağları'nda tek başıma yaptığım kampı, dağlarda girdiğim buz gibi suyu, sakarlıklarımı, bilin bakalım ben ne unuttum. Kısacası doğada tek başıma geçirdiğim vakti her şeyiyle paylaştım. Gelin bakalım bu kampta beni ne sürprizler bekliyor. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben bugün kampa gidiyorum ve uzun zamandır bunun hayalini kuruyorum. Dedim ki yeni rota öncesi şöyle bir Kaz Dağları'na gideyim, güzelce kafamı dinleyeyim ve aklımdaki düşünceleri toparlayayım. Şimdi öncelikle şu kamp malzemelerimi toplayayım. Sonrasında da sizi ve kendimi Kaz Dağları'nın serin ormanlarına ve serin sularına götürelim. Hadi başlayalım. Sonunda hazırım. Büyük ihtimalle siz editte bu kısmı böyle hızlı izleyeceksiniz ama hazırlamam epey sürdü. Çünkü böyle bir şey unutmak istemedim ve listemde bayağı bir şey vardı. Neyse hazırım. O zaman let's go. Şimdi bir insan neden tek başına kampa gider ki diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü genelde kamp deyince gözümüzün önünde kalabalık arkadaş grupları canlanır. Aslında sadece kamp için değil, tek başına yapılan çoğu aktivitenin sıkıcı olduğunu düşünürüz. Örneğin tek seyahat etmektense arkadaşlarla yapılan seyahatin daha eğlenceli olacağına dair bir algımız var. Peki gerçekten öyle mi? Yani tek başına yapılan çoğu aktivite sıkıcı mı? Yalnız gezmeyi çok seven biri olarak bu videoda bu soruları kendi açımdan yanıtlamaya ve göstermeye çalışacağım. Geldik. Az kaldı. Evet, geldim şimdi. Arabamı güzel bir zeytin ağacının gölgesine park ettim. Aşağıda kamp yapacağım. Aşağısı çok güzel. Bu arada size göstermek için sabırsızlanıyorum ama önce eşyalarımı alıp aşağıya götürmem lazım. Büyük ihtimalle 2 sefer yapacağım ama gerçekten değecek. Çok sıcak. Onu sırtıma taksam, bunu alsam bu tarafa. Sonunda geldim. Birazcık terledim. Ay. Bu arada kamp alanında kamp yapıyorum ben. Çünkü orman yangınlarından dolayı sanırım 1 Ekim'e kadar bütün ormanlık alanlar kapalı. Benim burada arkadaşım bir kamp yeri var. Geçen yıllarda gelmiştim. Belki hatırlıyorsunuzdur. Onu aramıştım. Nasıl kamp alanı, sakin, sessiz mi diye. O da sessiz gel demişti. Ama bayağı kalabalık, yani bana göre sakin, sessiz değil. Belki o sezona göre kıyaslamıştır. Ben de böyle insanlar içinde video çekmeyi ve insanlarla kamp yapmayı çok sevmiyorum. Biraz daha sakin olsun istiyorum. Böyle en köşeye gidiyorum ama en köşeyi bir grup kapmış. Ben yine biraz daha sakin bir yer bulmaya çalıştım. Ama yarın herkes gidecekmiş. O zaman daha ıssız ve sakin kamp yaparız. Neyse. Şimdi benim bulabildiğim en güzel düz alan burası. Buraya çadırımı kuracağım. Şuraya da masa ve sandalye atacağım. Bugün babamın çadırını aldım çünkü benim çadırımın direkleri kaybolmuş. Ben geçen sene bir arkadaşıma vermiştim. Ya o kaybetti ya da Batu kullandı, bir festivale gitti, orada kaybetti. Kim kaybettiyse hiç çaktırmadı. Epey bir zaman sonra fark ettik. Zaten kamp ekipmanları alacaktım. Ama biliyorsunuz ki kamp ekipmanları çok pahalı ve ben de yeni rotaya gideceğim için
Biraz bütçemi ona ayırdım. Daha sonra alacağım kamp ekipmanları. Ama böyle özellikle yürüyüş için ultralight şeyler var. O çadırlardan almak istiyorum. 2 kişilik. Bilin bakalım ben ne unuttum? Matımı unuttum ve arabanın yanına çıkartmıştım ama unuttum. Yapacak bir şey yok. Yanımda tulumum var. Tulumda yatacağız. Yer çok sert değildir inşallah. Bir bakalım. Şimdi bir kontrol etmem lazım yerin sertlik derecesini. Tulumum da incecik. Bakar mısınız yazlık tulumum? Deneme 1-2. Okey ya. Bence iyi. Artık böyle yatarım. Şimdi kendime güzel bir kahve yapacağım. Epey bir iş hallettim. Hak ettim bence. Sonrasında dere kenarında yürüyüşe çıkacağım ve sizi de götüreceğim. Burayı çok seviyorum ve burası benim Kaz Dağları'ndaki kaçamağım. Ve neden bu kadar çok sevdiğimi bence birazdan anlayacaksınız siz de. Burası Edremit Körfezi'ni saran Kaz Dağları. Antik dönemlerde bilinen adıyla da İda Dağları. Milattan önce 2000'lere dayanan tarihiyle, mitolojik efsaneleriyle, kendine has flora ve faunasıyla muhteşem bir doğaya sahip. Kaz Dağları'nın eteklerinde ise bu akarsu kenarına kurulmuş birçok köy var. Ben de kamp için onlardan birisi olan Kızılkeçili köyüne geldim. Bu su yukarıdaki Sütüven Şelalesi'nden geliyor ve buz gibi. Bu akarsu boyunca yürüyüş yapabileceğiniz birçok patika yol var. Ben de gelir gelmez kendimi bu patikalara attım. Oh, buz gibi. Buz, buz. Oh, çok güzel olmuş kahvem. Biraz dere kenarında yürüdükten sonra şöyle bir soluklanayım dedim. Kamerayı açmadan önce de düşünüyordum. Kamerayı bu tarafa mı, yani ağaçların olduğu tarafa mı koysam yoksa dere tarafına mı koysam diye. Sonra dedim ki Allah'ım ne güzel, 2 seçenek arasında kalmak bu. Şu ağaca bakıyordum. Şu ağaç çok güzel. Ben bu yaz bir kitap okudum. Ağaçların Gizli Yaşamı diye. Ve ondan ağaçlarla ilgili o kadar çok bilgi öğrendim ki. Şimdi ağaçları izlerken onu düşünüyordum. Aynı zamanda da düşündüm. Buranın en çok neyini seviyorum diye. Ben dünya turundayken aklımdaki soru hep nasıl bir yerde yaşamak isterimdi. Biraz seyahat ettikçe, kendime yaklaştıkça cevabını hep şöyle verdim. Orman içinde olsun, bir su kaynağı olsun, deniz değil ama böyle dere, akarsu gibi bir şey olsun ama denize de çok uzak olmasın. Sonra geçen yıl ya da bu yılda dedim ki Allah'ım benim tarif ettiğim yer tam olarak burası, yani Kaz Dağları. Keşke böyle bir fırsatım olsa da bir arsa alsam. Buralarda her şey gibi çok pahalandı. Ama gerçekten burada çok mutlu olurmuşum gibi geliyor bana. Yani sürekli burada yaşamaktan bahsetmiyorum. Yine seyahat etmek ama seyahatlerimin sonunda döneceğim yer burası olsun istiyorum. Çünkü ben buraya her gelişimde çok mutlu oluyorum. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. Biraz da şöyle oturdum
Ben böyle hipnoz olmuş gibi dereyi izliyorum. Çok hoşuma gidiyor suyun akışı. Ve böyle o dalgaları takip etmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle oturayım, size de böyle biraz göstereyim dedim. Yine herkesten ve her şeyden uzakta kuytu bir köşe buldum. Ve bu sessizliğin tadını çıkartıyorum. Aynı zamanda o kadar çok ihtiyacım varmış ki böyle bir kampa. Zaten günlerdir, hatta aylardır böyle bir kampın hayalini kuruyorum. Geçen arkadaşıma da şey dedim. Ya tek başıma kampa gitmek istiyorum. Ya buna çok ihtiyacım var gerçekten dedim. O da niye birisiyle gitmiyorsun ki, arkadaşım mı yok dedi. Hala tek başına bir şeyler yapmanın, yalnız kalmanın bir tercih olabileceğini hala kabul edemedik. Böyle anlamıyorum gerçekten. Bilmiyorum, yalnızlık bence çok güzel bir şey. Tamam, ben belki biraz fazla seviyor olabilirim. Ama bence herkesin biraz da olsa yalnız kalmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani insan yalnız kaldıkça düşüncelerini topluyor. Neyi sevip neyi sevmediğini anlıyor. Kendine daha çok yaklaşıyor. İşte tam olarak da bu yüzden bence herkesin bir şekilde yalnız kalmaya, tek başına bir şeyler yapmaya ihtiyacı var. Bu illa kamp olmak zorunda değil. Belki tek başına kamp fikri korkutucu olabilir. Hiç yalnız vakit geçirmediyseniz. Ama tek başına tatil olabilir bu, ya da tek başına yürüyüşe çıkmak bile olabilir. Gerçekten kendini daha iyi tanıyorsun ve verdiğin kararlar bence daha sağlıklı oluyor. O yüzden ben de tek başıma kampa geldim. Aklımdakileri toplamaya, aynı zamanda yeni rotamı da düşünmeye ihtiyacım vardı. Bu kampta bol bol düşüneceğim. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu arada hala duyurusunu yapmadım. Ama geçen videodan sonra şöyle şeyler değişti. Bilet aldım ve artık çok yakınım yeni rotama ve inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü hiç gitmediğim bir yer ve çok kimsenin de gitmediği bir yer. Bu arada bir önceki videoda söylediğim yere gidiyorum. Yani aynı yer. Söylemedim nereye gideceğimi ama biraz işte neler yapacağımı, orada beni nelerin heyecanlandırdığını düşüneceğim. Birkaç gün geçireceğim burada. Ben tek kampa gelince de hep böyle Instagram'dan soruyorsunuz. Ne yapıyorsun ya tek başına orada? Zaman geçmez ki diyorsunuz. O yüzden bunu da böyle bir video olarak paylaşmak istedim sizlerle, neler yapıyorum diye. Biraz burada dinleneyim. Sonra yemek yapalım. Yemekten önce de şöyle şeyler atıştırıyordum. Bu arada şu pestili annem yaptı. Şöyle göstereyim. Erik pestili. O kadar lezzetli ki. Diyorum ki yarın sabah uyanır uyanmaz kendimi bu buz gibi suya atayım ve o şekilde uyanayım. Ne dersiniz? Mantıklı bir fikir mi yoksa aşırı saçma bir fikir mi? Yarın göreceğiz. Evet, epey geç oldu. Şöyle bir ışık yakacağım. Bakalım nasıl duracak. Şimdi yemeğe geçiyorum. Bugün menümüzde domatesli bulgur pilavı ve barbunya var. Çok acıktım, hemen yemek istiyorum. Umarım bulgur pilavını da unutmamışımdır. Unutmamışımdır değil mi? Buldum burada. Evde babamın kullandığı kamp için doğrama tahtasını buldum. İlk defa kamp yaparken doğrama tahtam var. Çok heyecanlıyım. Evet, yemek hazır. Tadını çok merak ediyorum. Şimdi bakacağım hemen. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel domatesli bulgur pilavı olabilir. Çok lezzetli olmuş ya da ben çok acıkmışım. Yalnız kampta yapılan bütün yemekler çok lezzetli oluyor. Trekking'de yediğim böyle domates, ekmek bile o kadar lezzetli oluyor ki evde yesem o kadar lezzetli gelmez ama doğadayken tadı bambaşka. Evet, şimdi yemeğimi yedim. Bulgur bayağı şişirdi yalnız. Şurada bir ortak alan var. Orada bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi üstümü değiştireyim diyorum. Bir de bu yemeğin üstüne güzel bir çay içeriz değil mi?
içeriz be. Bu arada 2 saattir neyle uğraştığımı görseniz gülersiniz. Ama bence çok tatlı oldu. Göstereyim mi? Ben de ilk defa göreceğim. Ama şu ışığı kapatmam lazım. Tatam. Çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu ya. Biliyorum çok Instagram'lık bir şey ama gerçekten ben çok seviyorum. Böyle masama da hafif bir ışık verdi. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane İspanya şarabım var. Onu açacağım. Bir de müzik açacağım. Böyle arkadan dere suyunun sesi geliyor. Çok güzel. Onun eşliğinde şarabımı içeceğim ve müziğimi dinleyeceğim. Epey geç oldu. Ben de şimdi çadıra geçtim. Yatacağım birazdan. Önce bir çadırı toplamam lazım. Epey dağılmışım. Bu arada arkadaşımda mat varmış ve bana verdi. Matta yatacağım için çok mutluyum. Şimdi hemen bir çadıra organize edeyim. Bu arada çadırımın içi nasıl? Çingene çadırından hallice. Şimdilik iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Çadırda kalmak birçok insana tuhaf geliyor. Aslında eskiden sadece çadırlarda yaşadığımızı düşününce bu kadar tuhaf gelmesi biraz tuhaf değil mi? Bugün betonlarla örülü, kapalı yapılar içerisinde yaşıyoruz ve ona ev diyoruz. Evet, o duvarlar bize güvenli geliyor ve bugünkü insan olarak güvenlik en temel ihtiyaçlarımızdan. Ama doğadan bu kadar uzaklaşmamız normal mi? Kendimizi doğadan üstün görecek kadar doğadan kopmadık mı? Ben her kampa geldiğimde içgüdülerim bana şunu söylüyor. Senin asıl evin burası. Betonlarla örülü duvarlar değil. Ve her yıldızları izleyişimde, her ateş yakışımda, her doğa yürüyüşümde bunu derinden hissediyorum. Buz gibi. 1, 2, 3. Hadi bir kere daha. 1, 2, 3. Taşlar inanılmaz kayıyor. Su da buz gibi, dondum. Gerçekten beynim dondu, beynim. Akıllanmadım. Bir daha. Su gerçekten o kadar soğuk ki. Girince diyorum ki niye bunu kendime yapıyorum? Çıkınca tekrar canım istiyor.
Güneş tam bana geliyor şu an. Bugün güne o kadar güzel başladım ki. Kalktım böyle, kahvaltımı yaptım. Çok güzel ve çok sakin bir sabahtı. Sonra dereye gireyim dedim. Aslında kamp alanında girilen bir alan var ama yani tahmin edersiniz ki biraz kalabalık. Ben de dere kenarında yürüyüşe çıktım ve sakin bir yer buldum. Orada suya girdim ama su buz gibiydi ve gerçekten yani tüm vücudumda hissettim o soğukluğu. Girince vücudum acıdı yani o kadar soğuktu. Ama çok güzeldi. Tekrar girdim, tekrar girdim. Sonra dere kenarında takıldım böyle. Müzik dinledim, dans ettim. Çok keyifliydi. Orada böyle müzik dinlerken şey düşündüm. Yani doğada neden daha fazla yalnız kalmak istiyorumu düşündüm. Bence yani doğada tek kalınca doğayla daha çok bağ kuruyormuşum gibi hissediyorum. Yani insanlar olunca sanki hani biriyle baş başa kalmak istersin ve arana birisi girer ya, öyle hissediyorum. O yüzden özellikle doğadayken doğayı daha çok hissetmek için, onunla daha çok bağ kurmak için yalnız kalmak istiyorum ve yani bana çok iyi geliyor. Gerçekten sabah serotonin bombası yaşadım böyle. Hani ve sadece ağaçlara bakıyorum aslında. Ne bileyim mesela biraz önce kamerayı açmadan önce çok güzel bir kuş geçti ve o kadar güzel ötüyordu ki göstermek isterdim ama çok hızlı geçti. Bilmiyorum ya, böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden bol bol doğada vakit geçirmeliyim diyorum kendi kendime. Birkaç gün sonradan selamlar hepinize. Ben ilk günlerimi sizlerle paylaştım. Ardından kalan günlerimi de kendime ayırdım ve bol bol dinlendim, hamakta sallandım, kitap okudum ve aklımdaki düşünceleri toparladım. Aynı zamanda yeni rota planı da yaptım. İnanılmaz heyecanlıyım. Şimdi eve gideceğim. Birkaç gün ailemle geçireceğim. Sonrasında da İstanbul'a geçiyorum ve ardından yepyeni bir ülkeye gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım ama daha fazla sizi de heyecanlandırmayayım. Zaten bir sonraki videoda büyük ihtimalle göreceksiniz ama benim için çok farklı bir ülke olacak. Onu hissedebiliyorum. Umarım bu video sizi tek kalmaya, tek başınıza bir şeyler yapmaya ve kamp yapmaya teşvik etmiştir. Gerçekten tek başına vakit geçirmek bence çok anlamlı ve özgüveni inanılmaz arttırıyor. Aslında sık sık yapmamız gereken bir alışkanlık gibi bir şey olmalı bence. Umarım keyif almışsınızdır. Ben tek başıma yaptığım kampı sizlerle paylaşmaktan inanılmaz keyif aldım. Destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden abone olup yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Dilerseniz süper teşekkürle de teşekkür edebilirsiniz. O zaman şimdilik kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.